kings. Fire and blood. Hoş geldiniz arkadaşlar. Artık son fragmanımız, yani sezon finalinin fragmanı için karşınızdayım. Yoğun istek üzerine birazcık erkene çektim. Normalde çarşamba günü yayınlamayı düşünüyordum. 7. bölümün fragmanı bendeki beklenti yükseltmişti. Bölümde altın doldurdu. İşte bu fragmanda da bendeki beklenti oldukça yükseldi. Ben çok beğendim fragmanı. Hemen spoiler uyarımı yapayım ve yavaştan başlayalım. Açık açık her şeyi konuşacağız bugün. O yüzden spoiler istemeyenler kapatabilirler bu noktada videoyu. Bölüm sayısı 10 iken sezon finalinde Kral Toprakları'nın düşüşüne banko gibi bakıyorduk ama 8'e düşürdüklerinde bu kısmın gelecek sezona kaldığını düşünmüştüm ben. Ta ki fragmanı görene kadar. 2 kale düşüşü, 2 büyük savaş başlangıcı, 2 tane de yeni ejderha. Fragman benim kanımı kaynattı açıkçası. Ben Kral Toprakları'nın düşüşü, Herinoğlu'nun düşüşü ve önemli olan savaş olan Balık Gemi Savaşı'nın hepsinin bu bölümde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Boğaz Savaşı'nın da başlangıcını bu bölümde yapacağız. Bu fragmandan bunu anlıyorum ben açıkçası. Gelelim isterseniz ipuçlarına. Larys ve Aegon'un arası çok iyi. Larys sürekli olarak zorluyor Aegon'u. Aemond Kral Toprakları'nın dışına takılıyor. Rhaenyra Herinoğlu'na gidiyor ve biz Amiral Lohar ve Tayland'ı görüyoruz. Yani hemen hemen her şey hazır bence şu anda. Rhaenyra tüm ejder binicileri toplamış, konuşma yapıyor. Beyla ve Jace de var ve 3 tane de piç var. Onları da görüyoruz biz. Önce isterseniz Herinoğlu buluşmasıyla başlayalım. Çünkü ana temel bence orası. Ryan Condal'ın bir dizi öncesinde bir açıklaması vardı. Sezon finalinde inanılmaz duygusal bir sahne var. Kavuşma sahnesi üzerinden uzun süredir birbirine hasret kalan iki kişinin buluşması var demişti. Dizinin en duygusal sahnelerinden birisi. Çekerken hepimiz ağladık falan filan diye eklemişti. Dizi öncesi de konuşmuştuk aslında bu kısımları. Yani Rhaenyra'nın son bölümde Herinoğlu'na gidip Daemon ile buluşması bence kesin gibiydi. Biz Rhaenyra'yı Cyrex'le beraber Herinoğlu'na giderken görüyoruz ve bu sefer arkasında Seasmoke ve Adam da var. Yine Cyrex Herinoğlu'daki ordunun karargahının üzerinden uçuyor. Tali bayraklarını falan görüyoruz ve önde koşan bir adamın kalkanından Ven sahnesine ait olduğu anlaşılıyor. Yani Nehir Toprakları askerlerine bir iki hane daha katılmış gibi. Ven sahnesi 2 kol, o yüzden karışmasın bunlar. Wayfarers Rest'ten Vence'ler siyahları destekliyor. Atranta Vence ise yeşilleri destekliyor. Neyse burada bir kavuşma olur. İşte muhabbetler falan, hani özlem giderilir falan. En son Daemon ve Rhaenyra oturur bir plan çıkartır. Plan da şudur. Bu Aemond aşırı agresif, gözü kara bir çocuk. Biz buna bir yem atalım. Üzerimize gelir zaten, kral topraklarını boşaltır. Biz de gider alırız. Bu kısım bir köşede dursun. Buradan Aemond'a geçeceğim çünkü. Aemond'a geçmeden bu tahminimi destekleyecek bir iki done daha var. Onları da eklemiş olayım. Aegon ve Larys'in arası çok iyi. Aegon Larys'ten yardım istedi ve kral topraklarından çıkmış güneye doğru giden, güney kısmını vakti geldiğinde değerlendiririz. Burayı tırnak içerisinde söylüyorum. Güneye giden bir tane araç görüyoruz biz. Bu araçta muhtemelen Aegon taşınıyor. Larys onu gizlice çıkarttı ve hani herhangi bir şekilde artık nasıl yaptıysa Larys Aegon'u burada kaçırmayı başardı. Diğer dönem ise Cole ve Gwayn'in kavgası. Gwayn Cole'un boğazına kılıç dayıyor. Anlaşmazlığı ne için çıktı falan hiç önemli değil. Burada önemli olan nokta bence Gwayn'in kral topraklarına dönecek olması. Çünkü biz onun kral toprakları düştüğünde surların içinde olduğunu ve başına gelecekleri daha doğrusu biliyoruz. Daha derine girmeyeyim bu konuda. Artık gelelim Aemon'da en önemli kısma. Kral topraklarının dışında. Bunu biliyoruz biz. Tepeden yanan bir tane kaleye doğru bakıyor. Neresi olduğu tam anlaşılmıyor. Buraya o kadar çok yorum var ki hepsi saçma sapan. Storm Sand, High Tide, Rookcrest falan diyenler olmuş ama hiçbir değil bence. Bu arada bence burayı Aemond bu hale getirmedi. Geldiğinde bu şekilde buldu. Yoksa neden oturup yaktığı yeri izlesin ki? Orası biraz saçma olur. Yani bence burada 3 tane ihtimal var. İlk baktığımda acayip Lannisport koktu burası bana ama ne alaka diyeceksiniz. Doğru, bence de ne alaka. Casterly Lock falan da anlaşılmıyor. Gerçi biraz daha geride yine olabilir ama küçük bir ihtimal var aslında bunun için. Dalton Greyjoy burayı yağmalıyordu. Tam bu tarihlerde oluyordu. Eğer öyleyse Aemond bunu duyup gelmiş olabilir ve geç kalmış olabilir. Yanan gemiler falan da gözüküyor zaten. Buradan sonra Helaena'ya gidip benimle uç demiş olabilir ve Alicent'ın yıkım getirdiğiniz tepkisi mantıklı çerçeveye oturtabilir. Dediğim gibi bana buram buram Lannisport kokuyor burası. Siyahlar bir şekilde Dalton Greyjoy'u kışkırtmış ve yeşillerin üzerine salmış da olabilir Aemond'un dikkatini dağıtmak için. İkinci ihtimalde ise Maidenpool olabilir burası. Rhaenyra Mooton'u Rookcrest'e gönderdiğini söylemişti 2 bölüm önce. Mooton'lar Maidenpool'dalar mekan olarak. Lord Mooton eğer Rookcrest'e gitmişse ve orada Sunfire'ı bulup takip etmişse, öldürmeye falan çalışıyordu bildiğimiz kadarıyla. Asker falan da gönderiyordu. İşte olay bir şekilde Maidenpool'a kadar sıçramış olabilir. Öyle acayip bir mesafe yok arada. Burada yani Sunfire yerleşim yerini bu hale getirmiş olabilir. Ama Sunfire'ın yaralı halde bunları yapmış olması, özellikle gemilerin yanmasını falan açıklamıyor açıkçası bu. Son ihtimal ise siyahların ejderhalar ile bir yere saldırıp Aemond'u dışarıya doğru çekme planı olabilir bu.
Harrenhal'ı ele geçirmek için. Çünkü diğerde bu tarz böyle çıkıntının ucunda duran çok fazla şehir yok. Açıkçası biraz daha lore'dan farklı bir şeyler de yapabilirler. Bu kısımları bölümde öğreneceğiz sanırım ama ihtimal sayısı çok fazla. Ben bunları açıkçası kendi açımdan 3'e indirdim. Bence bunlardan birisi olacak diye düşünüyorum. Yine en gizemli olaylarımızdan biri Helena ve Aemond arasında olacak. Aemond Helena'ya benimle uç diyor. Bu 2. sezonun ilk bölümünden beri söylüyorum ben bunu aslında. Helena hamile bence. 2 tane sahneleri var. İlki balkonda, diğeri ise içeride. İkincisinde Alicent'da var. Aynı kıyafetler. Yani aynı sahnenin devamı olma ihtimali veya öncesi olma ihtimali var. Helena'nın saçı başı biraz dağılmış gibi. Üstüne geçirdiği yeşil elbisenin düğmesi de açık. Eline de bir şey olmuş gibi o şekilde tutuyor. O yüzden bu acaba gerçekten uçtu mu diye de bizi düşündürüyor ama eğer uçtuysa neden tekrar benzer bir mekanda benzer bir sahne var? Orası birazcık garip. O yüzden ben Helena'nın hamileliğini öne sürüp istemediğini, uçmak istemediğini söyleyerek Aemond'u reddedeceğini düşünüyorum ama yine de çok düşük bir ihtimal de olsa, bir kerelik de olsa uçma şansı var. Buradan geçelim göreceğimiz düşündüğümüz savaşa. Bence çok net bu. Fish Feed, yani çevirisiyle balık yemi savaşını, yani ejderhaların dansının en kanlı savaşının karşımıza çıkacağını düşünüyorum ben. Fragmanın açılışındaki bu iki ordu peş peşe karşımıza göstermişler bizim. Lannister'lar ve Twins'ten geçen Stark'lar, Winterwolf'ler yani. Craig'in ilk etapta bunları göndereceğini söylemişti Jace. 2000 kişilik bir ordudan bahsediyoruz. Daemon ve Rhaenyra Harrenhal'dan ayrılınca bunlar da gölün etrafında güneye doğru iniyorlar. O sırada Lannister ordusu da batıdan geliyor. Ben bunları zaten ekranda çizer koyarım. Kitaptan biraz daha farklı olacak bence. Burada doğrudan Lannister-Stark kapışması üzerinden nostalji yaptırabilirler bize. İki ordu bu şekilde ilerlerken bunlara bir de siyahları destekleyen Pate of Longleaf ekleniyor. Onlar da güney tarafından yukarıya doğru geliyor. Bu arada kendisinin lakabı Lionslayer'dır. Yani aslan katil lakabı vardır. Bunu da nereden aldığını anladınız sanırım. Lannister'lar burada tereddüt ediyorlar hangi orduya saldıracakları konusunda ve sırtlarını göle vererek savunma stratejisini tercih ediyorlar. Hendekler falan kazıyorlar. O sırada Harrenhal'da olan Aemond'a haber göndermeye çalışıyorlar. Fakat orada bu kuzgunları vuracak bir adam var. Üstad Gildayn'e göre evrenin en iyi okçusu Robb Rivers orada ve tüm kuzgunları havada indirerek Lannister'ların yardım çağrılarını hiç başlamadan bitiriyor. Burada bunun üzerine bu savaşta değil ama başka bir savaşta Kanlı Ben lakabını alacak Penjikot Blackfoot önderliğinde birkaç ordu daha geliyor nehir topraklarından. Onlar da batı tarafından geliyorlar. Yani 3 ordu arasında arkalarında nehir olacak şekilde burada kıstırılıyor Lannister ordusu. Acayip kanlı bir savaş oluyor. Çok fazla ölü var. Lannister'lar darmadağın ediliyor burada. Bizim değişimizle denize hatta göle dökülüyorlar. Bu arada Alfred Brum da Harrenhal'a varmış. Onun da bir ihtimal bu savaşa katılma şansı var. Çünkü ejderha sırtına dönme ihtimali yok. Daemon'ın talimat verdiği sahnede de gözüküyor. Yani savaşta olabilir o da. Diğer savaşımız olarak ise Boğaz Savaşı'nın başlangıcını göreceğiz. Bence ilerlemeyecek. Bu kısımları en fazla ordular karşılıklı olarak gelebilir ama ben savaşı göreceğimizi düşünmüyorum. O yüzden oraya kadar anlatmayacağım. Merak edenler dizi öncesinde detaylar kısmında anlatmıştım spoiler olarak. Dizi sonrası daha detaylı olarak anlatırım. Karakses üzerinden ters açıdan biz 2 tane ejderha görüyoruz. Yani burada Jace, Bayle, Ulf ve Hook arkada kalmış. Valerion ordusunu görüyoruz. Alyn falan da savaşa hazır gözüküyor. Diğer tarafta ise Triarki birliklerinden Amiral Loar'ı görüyoruz. Taliant ile oynuyor. Dalga geçiyor gibiler. Çamura falan bulanmış kişi Taliant gibi gözüküyor. Otto diyenler de var ama ben Taliant olacağını düşünüyorum. Zaten böyle bu olayın gerçekleştiği yer gibi duran biraz da böyle tropikal bir havası olan bir yer görüyoruz. Tiroş falan olabilir burası. Geçen bölümde prensleri taşıyan geminin de yola çıktığını öğrenmiştik biz. Her şey hazır halde bu savaş için. Triarki birlikleri 90 gemiyle saldırıya geçiyor. Bunun da görüntüsünü görüyoruz. Burada gerçekten acayip bir deniz savaşı yaşanacak. Ölümler, kalımlar çok fazla olacak fakat tam bu noktada final yapacaklarını düşünüyorum. O yüzden daha fazla detayına girmeyeceğim bu videoyu uzatmamak için. Sezon bittikten sonra 3. sezon serisi yapıp bu tüm olayları tek tek anlatıp orada giderim. Serinin ilk videosu olarak da Boğaz Savaşı ile başlarız. Perşembe günkü görsellerden sonra bu konuda bir ipucu gelirse bu savaş odaklı bir fragman part 2 videosu da gelebilir. Gelelim ejderha mevzularına. 2 yeni ejderha görecek gibiyiz. Birisi Tesser'in, o çok net. Hightower ordusuyla uçuyor. Renkleri falan, mavi tonu falan çok net şekilde Tesser'in. Ondan şüphe yok. Geçen bölüm zaten bahsi geçmişti. Daenerys için oyuncusu seçilmedi açıklaması vardı. O yüzden böyle yüzü belli olmayacak şekilde uzaktan göreceğimizi düşünüyorum ben onu. Diğer ejderha ise tam net belli değil. Üzerinde binicisi yok gibi gözüküyor. Özellikle boyun ve göğüs taraflarındaki renkleri çok açık, vücudunun diğer kalanına göre açık bir tonu var. Yani 2 ihtimal var. Cannibal veya Ship Stealer bunun için, binicisi olmadığı için. O yüzden muhtemelen bu ejderha bizim karşımıza Ship Stealer olarak karşımıza çıkacak. Ortam sanki vadiye benziyor gibi. Geçen bölümde Rhaena gemiye gitmek
gerçekten vazgeçip onun peşinden gitmişti. Ama benim açımdan tek sorun, ben bu ejderhayı tasarlasam, yani ship stealer'ı tasarlasam bu şekilde tasarlamam. Bu tasarım bende ship stealer izlenimi uyandırmıyor açıkçası. Yangın neden var orası da garip. Ön tarafta yine böyle kemikler falan var gibi ama arkada sanki yerleşime benzer bir yerde var. Yani bir sahnede var gibi. Biz ship stealer'ın insanlara ve yerleşim yerlerine saldırmadığını biliyoruz aslında. Aemond sahnesiyle bağlantılı olabilir mi? Hiç benzemiyor oraya da. O yüzden ben epey kararsız kaldım açıkçası bu sahneden. Kanatlarının delik olması falan da biraz garip. Bölüm içerisinde öğreneceğiz sanırım ama en yüksek ihtimal şu anda ship stealer gibi duruyor. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Bu arada son videolardaki yorumlara vakit ayıramadım ama sorular falan da var. Gördüm ilk müsait fırsatta hepsini okuyacağım. Sorulara da cevap vereceğim. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.